Rusya tarihinin en kanlı terör saldırılarından birini yaşadı. Putin'in büyük bir zaferle çıktığı seçimden sonra kanlı terör saldırısı neden yaşandı? Teröristlerin neden Çeçenler yakaladı? DAEŞ'in Horasan kolu kim? Amaçları ne? Bu soruların yanıtları için araştırmalara başladık ve dikkat çekici detaylar bulduk. Siz de eğer kanalımıza abone değilseniz abone olur, bu videoyu beğenir ve bildirimleri açarsanız bizleri mutlu edersiniz. Başlıyoruz. Yıl 2000. Vladimir Putin tüm ülke genelinde yapılan seçimler sonucunda ilk turda Rusya Devlet Başkanı seçildi. Bu seçim beraberinde Pushkin Meydanı terör saldırısını getirdi. Trajedide 13 kişi hayatını kaybetti. Suçlular hiçbir zaman bulunamadı. Sene 2004. Putin en yüksek oy oranıyla yine zafer kazanıyor. Yine bir seçim ve Rusya tarihinin en kanlı terör olayı, Beslan trajedisi. Çeçenler Beslan okulunu kuşatarak 1000'den fazla kişiyi rehin alıyor. Ancak Rus polisinin başarısız müdahalesi 333 kişinin hayatını kaybetmesine neden oldu. Yıl 2008. Rusya'nın yeni devlet başkanı Medvedev Putin tarafından desteklenerek seçimi kazandı. Terör eylemleri ise bitmedi. Vladikavkaz terörü. Minibüs patlatıldı ve onlarca insan öldü. Yıl 2012. Putin 6 yıl süreyle yeniden devlet başkanı seçildi. Rusya'nın en küçük federe birimlerinden olan İnguşetya'da Sagopşi köyünde bir patlama meydana geldi. 8 kişi öldü ve ölenlerin hepsi İçişleri Bakanlığı çalışanlarıydı. Yıl 2018. 6 yıl sonra Putin yeniden devlet başkanı seçildi. Rusya 2014 yılında Kırım'ı ilhak etti. Kırım'ın liman kenti Kerç'te teknik okulda bir saldırı düzenlendi. Tarihe Kerç Politeknik Lisesi katliamı olarak geçen bu olayda 20 kişi öldürüldü. Ve yıl 2024. Putin 75 milyondan fazla Rus vatandaşının oyuyla tekrar Rusya'nın devlet başkanı seçildi. 22 Mart 2024 tarihi Rusya'nın toplumsal belleğinde kanlı terör saldırısıyla sonsuza kadar kara sayfa olarak kalacak. O gün uluslararası gündem bir anda değişti. Tüm dünyanın dikkati Moskova Krux City Hall konser binasında yaşanan terör saldırısına yöneldi. Konser salonuna saldırı Moskova saatiyle 20 sularında Piknik Rock grubunun gösterisi öncesinde meydana geldi. Teröristler salona ve auditoriuma giderek sivil insanlara makineli tüfeklerle ateş açtılar. Daha sonra yanlarında getirdikleri benzinle binayı ateşe verdiler. Yangın bir gün sürdü. 139 kişi terörün kurbanı oldu. Müfettişler bölgede 4 set askeri mühimmat, 500'den fazla mermi ve 28 şarjörle 2 Kalaşnikov saldırı tüfeği buldu. Olay yerinden geldikleri arabayla ayrılan teröristler Ukrayna otoyoluna giderek Bryansk bölgesine doğru ilerlediler. Teröristleri o bölgede yakalayansa Rusya'nın Ukrayna sınırındaki Bryansk bölgesini koruyan ve Çeçenlerden oluşan Ahmet Rusya alayı askerleriydi. Terör saldırısıyla bağlantılı olarak 11 kişi gözaltına alındı. Federal Güvenlik Servisi bunlardan 4'ünün saldırıya doğrudan katıldığını belirtti. Basmani Mahkemesi onları 2 ay süreyle tutukladı. Ulusa sesleniş yapan Devlet Başkanı Putin bu olayı barbarca bir terör saldırısı ve kanlı bir katliam şeklinde nitelendirerek 24 Mart'ı tüm ülkede ulusal yas günü ilan etti. Terör saldırısında dikkat çeken ilk detay saldırganların tümünün Tacikistan vatandaşı olduğuydu. Rusya İçişleri Bakanlığı gözaltına alınanların yabancı uyruklu Tacikistan vatandaşları olduğunu duyurdu. Olayın hemen ardından Tacikistan hükümeti kanlı terör saldırısını kınadığını ve Rusya ile birlikte terörle mücadele etmeye hazır olduğunu açıkladı. Peki teröristlerin 4'ünün de Tacik vatandaşı olması tesadüf mü? Belirtmekte fayda vardır. Tacik vatandaşların en sık göç ettiği ülke Rusya'dır. Resmi kaynaklara göre sadece geçen sene Rusya'ya göç eden Taciklerin sayısı 3 milyondan fazla. Tacikistan'da 1992 yılında Sovyetlerin çöküşünün hemen ardından terörist gruplar ortaya çıktı. 1997 yılına kadar ülkede bir iç savaş vardı. 2014-2016'da Taciklerin DAEŞ katılımında artış yaşandı. Adaylar çoğunlukla göçmen işçiler arasından seçiliyor. Terör örgütüne alımsa sosyal ağlar vasıtasıyla yapılıyor. Bugün de olduğu gibi. Yakalananların soruşturması zamanı tüm süreci Telegram kanalı aracılığıyla yaptıklarına dair ifadeler de bunu kanıtlıyor. Tacikistan'da toplamda 28 terör örgütü resmi olarak yasaklandı. Mart 2024'te Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamali Rahman, son 3 yılda Tacikistan vatandaşlarının 10 ülkede 24 terör saldırısı gerçekleştirdiğini söyledi.
DAEŞ hem Tacikistan'da hem de Rusya'da yasaklanan bir terör örgütü olmasına rağmen 2024 Şubat ayı resmi açıklamalara göre Tacikistan'ın güney bölgelerinde bu örgütün çok sayıda hücresi mevcut. Amerika Birleşik Devletleri ve Batı, Crux City Hall'da yaşanan terörün DAEŞ tarafından gerçekleştirildiği konusunda ısrarcı. Bu iddiasının temelinde ise yakalanan Tacik vatandaşlarının DAEŞ'la ilişkileri yatıyor. Ancak soruşturma zamanı faillerin hiçbiri DAEŞ'la herhangi bir irtibatta bulunduklarına dair ifade vermediler. Resmi Kremlin ise Amerika Birleşik Devletleri'nin DAEŞ'i ortaya atmasındaki asıl sebebi kendi kurduğu kanlı rejimi örtbas etmek istemesinde görüyor. Son dönemlerde yaşanan terör eylemlerinin perde arkasında hep Tacikler var. Kamuoyu ise bunun Tacikistan'a yönelik bilinçli bir propaganda olduğunun varsayımında. Son olarak İran medyasında DAEŞ Horasan'ın Al-Azaim, Tacik propaganda ağına atıfta bulunarak DAEŞ'in Rusya'yı yeni bir terör saldırısıyla tehdit ettiği haberi yer alıyor. Tacik militanlarına karşı yapılan işkence kabul edilmezdir ve bir protesto işareti olarak yakında Rusya'da terör saldırısı düzenleyeceklerine dair haberler yayınladıkları metinde yer alıyor. Tacikistan yönetimi ise Batı ve Amerika'nın Rusya ile Tacikistan arasındaki güven ilişkilerini bozmasına izin vermeyeceği açıklamasında bulundu. Rusya'nın iddialarına göre terör olayının organizatörü Ukrayna tarafında onları bekliyordu. Ancak asıl soru teröristlerin olay yerinden 5 saatlik uzaklıkta olan Bryansk bölgesine yakalanmadan nasıl gelmeleriydi. Çevik kuvvet ekipleri olayın olduğu bölgeye 1 saat sonra ulaştı. Halbuki Crux City Hall konser salonu ile çevik kuvvet ekiplerinin kamu binası arasında 4,4 kilometre yani 9 dakikalık mesafe var. Bu durum ise Moskova'da ciddi bir güvenlik zafiyeti olduğunu gösteriyor. Teröristler geldikleri arabayı bile değişmeden hep birlikte hareket etti. Bryansk'ta federal güçler ve Ahmet Tabur'u onları kıskıvrak yakaladı. Peki Ahmet Tabur'u kim? Çeçenler orada ne yapıyordu? Ahmet Tabur'u Putin'in operasyonel sırlarını ihlal etmeyen ve Çeçenlerden oluşan sadık bir gruptur. En kirli ve gizemli olayların ana kahramanlarıdır. Tıpkı bu terör olayında olduğu gibi olayın faillerine yapılan işkence yöntemleri medyada çok ses getirdi. Daha önce de belirttiğim gibi Ahmet Tabur'u Rusya'nın Ukrayna ile devlet sınırının korunmasında görevliler. Sadece Çeçenlerden değil, aynı zamanda paralı asker grubu olan eski Wagner'in üyeleri de bu taburda yer alıyor. Prigojin'in ölmesinden sonra Çeçen özel kuvvetleri Ahmet Tabur'u kapsamında Wagner eski askerlerinden oluşan 1000 kişilik gönüllü müfreze oluşturdu. Şu anda Ahmet Tabur'un da eski Wagner askerlerinden oluşan 3 tam teşekküllü müfreze mevcut. Putin Ahmet Tabur'una çok güveniyor. Sadece Putin değil, özel operasyonlara gönüllü olmak isteyen birçok asker, askeri eğitim seviyesinin çok yüksek olması nedeniyle Ahmet Tabur'una özel bir önem veriyor. Çeçenlerden oluşan bu tabur özellikle Ukrayna Savaşı'nda kendilerini Putin'in gözünde kanıtladı. Terörle mücadele bahanesiyle kurulan bu taburun asıl kurulma sebebi Ukrayna'nın işgaline ortak olmak ve Çeçen askerleri yetiştirmekti. Ahmet Rusya ve Ahmet Çeçenya diye 2 gruba ayrılıyor. Putin'in Çeçenlerden oluşan Ahmet taburuna önem vermesinin en büyük nedenlerinden biri de Putin'in belalıları olan Rus gönüllü kol ordusu ve Rusya'nın Özgürlüğü Lejyonu'nun sabotaj baskınlarını engellemeleri olmuştu. Ahmet taburunun en önemli başarılarından biri de Rusya'ya karşı Ukrayna saflarında savaşan bağımsız Çeçen, İçkerya grubunun bertaraf edilmesiydi. Ahmet taburu gerçekte Ramzan Kadyrov'a tabi olsa da resmi olarak Rusya Savunma Bakanlığı'na bağlı ve onun parçasıdır. Anlaşılacağı üzere Ahmet taburu Crux City Hall terör olayında da görevini başarıyla tamamladı. Çeçenistan Cumhurbaşkanı Ramzan Kadyrov, Çeçen askerleri bu kutsal başarıdan dolayı devlet ödüllerine aday gösterileceklerini söyledi. Rusya Federasyonu Savunma Bakanlığı, Ahmet Rusya alayının en seçkin askerlerine kusursuz hizmetlerinden dolayı cesaret için madalyası verdi. Teröristlerin kaçış yönleri tartışma konusu oldu. Belarus tarafından gelen açıklamalar kamuoyunda soru işaretleri ortaya çıkardı. Belarus Devlet Başkanı Lukashenko, Crux City Hall konser salonuna düzenlenen terör saldırısıyla ilgili Putin'e başsağlığı dileyerek olayı vahşi bir cinayet olarak tanımladı. Putin, teröristlerin Ukrayna sınırını geçmek istediklerini belirtmişti.
Ancak Rusya'nın Belarus Büyükelçisi Dmitri Krukov, Belarus Sınır Güvenlik Servisi Rus meslektaşlarıyla birlikte teröristlerin Belarusya'ya geçmeden yakalanmasına yardımcı oldular. Teröristlere ortak sınırımızı geçmeye izin vermedik, görevimizi tamamladık ifadesi kafaları karıştırdı. Yani Putin'in söylediğinin aksine teröristler aslında Ukrayna'ya değildi, Belarusya sınırına mı geçeceklerdi? Teröristler Ukrayna sınırına geçmek için polis karakollarından, Rus muhafızlarının ve özel hizmetlerin kontrollerinden geçmek zorunda kalacaklarını tahmin etmiyorlar mıydı? Dolayısıyla teröristlerin Ukrayna sınırına geçmek isteme planları absürt. Dmitri Krutoy'un bu açıklaması Rus kamuoyunda çelişkiye neden oldu. Sonrasında Belarus Devlet Başkanı açıklama yaptı ve teröristlerin Belarusya'ya değil, Ukrayna'ya geçmek istediklerini yineledi. Biz sadece teröristlerin olası hareket yönlerinin kendi payımıza düşen kısmını bloke ettik ve Rusya istihbaratıyla etkileşim sağlayarak güvenlik önlemlerini arttırdık. Anlaşılacağı üzere gelen tepkiler nedeniyle ve Belarus Büyükelçisi'nin kafa karıştırıcı açıklamasından sonra Lukashenko durumu düzeltmeye çalışıyor. Ayrıca terör eyleminden bu tarafa Putin'le hiç uymadıklarını, her daim iletişimde olduklarını ve Rusya halkıyla birlik olduğunu da vurguladı. Peki saldırıdan sonra yeniden gündeme gelen DAEŞ'in Horasan kolu kim? Amaçları ne? Rusya tüm suçlamaları Ukrayna'ya yöneltti. Amerika Birleşik Devletleri ise bunun Rus spekülasyonu olduğunu ve Ukrayna'nın bu işte parmağı olmadığını savundu. Rusya'dan Amerika'nın bu tutumuna sert tepki gelirken birkaç saat içerisinde DAEŞ'in Horasan kolu saldırıyı üstlendi. Peki saldırıyı üstlenen DAEŞ'in Horasan kolu ile ilgili neler biliyoruz? 2015 yılında kuruldu. Küresel hilafet hedefiyle tüm dünyaya yayılmaya çalışan DAEŞ'in Horasan kolu, Krokus katliamını trajedinin ilk saatlerinde üstlendi. Onlar medyaya sundukları yayınlarda Müslüman devletlerin kaybedilen bağımsızlığını, ihtişamını ve gücünü yeniden kazanmak istediklerini ve modern ulusal sınırları açıkça reddettiklerini savunuyorlar. Terör örgütünün Horasan kolu, DAEŞ'in Afganistan'daki koludur. Batı medyası, özellikle Almanya ve Amerika'nın etkili yayın organları terör eylemini bu grubun gerçekleştirdiğini iddia eden yazılar yayınlıyorlar. Sebep olaraksa Moskova'nın Beşer Esad rejimine verdiği destek vurgulanıyor. Ayrıca DAEŞ, İslam'a karşı Hristiyan güçlerden oluşan koalisyonun bir parçası olarak Moskova'da güç elde etmek istiyor. 2022 yılında DAEŞ'in Horasan kolu, Kabil'deki Rus Büyükelçiliğine saldırı düzenlemişti. Putin'e karşı bu memnuniyetsizliğin temelinde ise kapatılan terör hücreleri duruyor. Rusya'nın DAEŞ'e karşı tüm ülkeleri kendi yörüngesine göre şekillendirmeye çalışması da terör örgütünün Putin'e karşı cephe almalarının temel sebepleri arasında gösteriliyor. Özellikle Putin'in Bağımsız Devletler Topluluğu zirvesinde terör örgütüne yönelik yaptığı DAEŞ'in doğrudan yayılması bütün ülkelerin istikrarını bozacaktır şeklindeki konuşması da tepkiye neden oldu. DAEŞ'in özellikle Orta Asya Türk devletlerinde etkili olmaya çalışma çabalarını Putin endişe verici durum diye açıkladı. Anlatılan 5 madde üzerinden yola çıkacak olursak eğer, sizce Crux terör eyleminin arkasında hangi güçler var? Yorumlarınızı yazmayı unutmayın. Rusya tarihinin en kanlı terör saldırılarından birini yaşadı. Putin'in büyük bir zaferle çıktığı seçimden sonra kanlı terör saldırısı neden yaşandı? Teröristlerin neden Çeçenler yakaladı? DAEŞ'in Horasan kolu kim? Amaçları ne? Bu soruların yanıtları için araştırmalara başladık ve dikkat çekici detaylar bulduk.